Boston Mutfağı'nın 2. bölümündeyiz. Bugün karşınızda Hazal ve ben varız. Hazal, bize bu akşam ne öğreteceksin? Seninle beraber hangi yemeği yapacağız? Şimdi bugün kereviz yemeği yapıyoruz. Kereviz yemeği. Ne? Kereviz yemeği? Kereviz yemeği. Kereviz yemeği için kereviz, bir tane portakal, Tamam. bir tane limon, Tamam. 2 tane patates, bir çanak dolusu havuç, bir tane de böyle soğan alıyoruz. Kolay bir tarif olduğunu söylüyorsun. Kolay. Tamam, o zaman çok güzel, hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bir soğanımızı... Tamam. Ben de gayet basit bir şekilde patatesleri soyuyorum. Nasıl soyuluyor? Bu tarif nereden geliyor? Yani kendi başına mı öğrendin, biri mi sana öğretti? Nasıl oldu? Ya ben üniversiteye gelmeden önce bir arkadaşım vardı. Kız da böyle... Sadece bir tane arkadaşım. Ama çok iyi yemek yapıyordu. Ben de bir gün böyle mutfakta kereviz yemeği yapacağım değil. Ondan sonra işte o böyle yapar. Ben dedim kereviz yemeği zor bir şeye benziyor. Ama hayır zor değil, sen bile yapabilirsin dedi bana. Ben de tamam o zaman. Patatesleri de kesiyorsun aynı şekilde. Tamam. Ben bu yemeği burada çok yapıyorum. Amerikalılar kerevizin üst kısmını yiyorlar, biz alt kısmını yiyoruz. O yüzden mesela markete gittiğimde kimse almamış oluyor. Dilimden alıyorum diyorsun İndirim ha? değil de. Ama genelde bitmiyor yani. Bunu arkadaşlarına falan yaptın mı Amerikalı'da? İlk işte, Beğendiler mi? ilk ev arkadaşıma yapmıştım. Ondan sonra... What is this? Hayır bir baktı zaten kerevizin haline bakar mısın? Ne kadar çirkin bir şey. Evet. Baktı böyle dedi bu ne falan. Ben de kereviz yemeği. Ben... Tencere yapmıştım böyle. Akşam yedim, arkadaşım işe gitti. Eve bir geldim 5'te. Gaz ya. Bitmiş hepsi. Bütün yemeği yemiş. Hadi be. Bütün tencereyi yemiş. Ama sen kesilirsin çok zor çünkü kesilirsin. Bana nasıl kesildiğini göster. Etrafında sana bulmuş herhangi bir şey yapıyoruz. Takma kafana. Cebelleşiyorum. Hey Hazal, Boston'da neler yapıyorsun? Herhalde boş vaktini kereviz yemeği yaparak geçirmiyorsun. Ben çalışıyorum aslında şu anda Brandives'ta. Ondan sonra ama onun dışında NETSA'yı kurduk. Milli Tartışma Asosiyasyon. Buradaki Türk öğrencileri bir araya getirmek ve işte networking falan gibi şeylerde Türkiye'de ihtiyaçları olan o tarzda çalışmalar yapıyoruz. Değişik projeler var falan işte. Networking etkinliklerimiz oluyor. Ondan sonra staj programları var. Aman tanrım. Takipçiniz var mı? Boston'da böyle bir öğrenci kızı var mı? Şu anda okullar arasında yani üye okullar arasında Harvard, MIT... Ne güzel soydum onu ya. Ya biliyor musun? Biz şu anda Harvard, MIT, Brandeis, Northeastern, BU var. Ama işte Tufts, Boston da katılıyor. UConn, UMaine onlar da katılmak istiyor üzerinden. Yavaş yavaş büyüyor. Boşuna. Tamam. Şimdi kerevizi de buraya atıyoruz. Bu şekilde. Patatesleri de bile. Patatesleri de. Tamam. Evet. Tamamdır. Bu yemeği hiç böyle yapmadım ben herhalde. Hiç böyle oturup Yandan atıyor ama. Evet. Yağ dökmemiz lazım Tamam. biraz. Bunun altını açıyor musun? Altını açacağım. Peki bunun derecesi kaç oluyor? Ya ben şimdi yüksekte bunu en yükseğe alıyorum. Ondan sonra biraz kavuracağız zaten. Şimdi şöyle döküyoruz. Kavrulduktan sonra zaten üstüne havuçları ekleyeceğim. Ondan sonra su koyacağım. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Üstüne yapacak kadar. Ne yapacaksın abi, biz kalpten mi öldüreceğiz? Tansiyonu var o zaman. Ne değil mi, daha çok oluyor. Kaynana kadar üstünü kapatıyoruz. Tamamdır. Unumuzu kesiyoruz. İşte portakalımızı kesiyoruz.
Biraz böyle sıkınca suyu daha iyi çıkıyor. Bence bir ısısını yarıya alıyoruz. 4 mü? 5. Tamam. Ondan sonra limon sıkıyoruz bir tane. Ne kadar zormuş bunu sıkması. Kabuklu. Oo ne kadar çok güzel. Neden bizim şeyimiz yok? Sonra portakala geçiyoruz. Ne kadar süre şey olacak? Şimdi bu 20 dakika kadar böyle devam edecek. Ama yani şeye göre değişir. Kerevizi ne kadar büyük kestiğine ya da patatesi ne kadar büyük kestiğine göre değişir. Daha küçük kesersen daha az, daha hızlı pişiyor yani. Şimdi biz biraz Her büyük şeyin bir kestiğimiz matematiği için... olduğunu söylüyorsun. Evet, her şeyi bilim. O zaman 20 dakika sonra tatmak için hazırız. Böyle. Benim güzel yemeğim. Bak bak bak. Bak ya bak ya. Evet, yemeğimiz hazır. Hazal bize çok güzel bir kereviz tarifi gösterdi. Bunu test etmek için tabii ki de kendimizi kullanmayacağız. Bu yüzden Bengisu ve Orhan arkadaşlarımızı davet ettik. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizi aydınlatın. Hazal'ın tarifini beğenecek misiniz? Dur kereviz. Tamam o kereviz. Okey. Evet, o patates olmayan kereviz. Onu da kes. O patates diye kereviz. Böyle şeyler var. Ve lezzetli bence biliyorum. Elinize sağlık. Ne oldu? Kameranın arkasında tuz olmuş, yoksa çıkmış diyeceğim. Böyle yakalarım işte seni. Kereviz elim. O zaman madem kereviz. Neden kereviz? Arkadaşlar evet bunu soracağınızı biliyoruz. Ben hayatta yani yiyorum tabii ama hayatta durup kereviz yapmam. Kereviz çok faydalı. Çok fazla. Kereviz çok faydalı, vitaminli. Burada havuç da var, portakal da var. Evet, C vitamini. Bayağı vitaminli bir yemek. Aynı zamanda yapımı da zor değil yani gayet kolay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarifimiz beğenildi. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki hafta yeni bir tarifle karşınızdayız. Hoşçakalın. Bence bir 10 saniye yiyelim. 10 saniye. Sonra benim tadım. Sonra da gömelim. yedim ama hala bir şey verirsin diye bekliyorum.